Uzun zaman önce Mezopotamya'nın bereketli ovalarında Gılgamış adında cesur bir kral hüküm sürüyordu. Gılgamış Sümerlerin ilk büyük kahramanıydı ve kendi ölümsüzlüğünü arama yolculuğuna çıkmaya karar verdi. Çünkü derin içsel bir boşluk hissediyor, yaşamın anlamını sorguluyordu. Gılgamış'ın arayışı başlamadan önce Tanrılar Konseyi'ne başvurdu. Bu konseyde Sümerler, Akatlar ve diğer uygarlıkların en güçlü tanrı krallarının ruhları bir araya gelmişti. Gılgamış arzusunu açıkladı ve ölümsüzlük hakkında bilgi istedi. En bilge tanrı krallar Gılgamış'ın talebini anladı ve ona şöyle söylediler. Ey Gılgamış, ölümsüzlüğü aramanın yolu cesaret, bilgelik ve dayanıklılıktan geçer. Fakat sana bir sır verebiliriz. Uruk şehri yakınlarında gizlenen Eridu'nun bilgelik tanrısı Ea ile görüşmelisin. O senin yolculuğunda sana rehberlik edecektir. Gılgamış, İa'nın izini sürdü ve onun huzuruna çıktığında Tanrı'nın bilgelik ve deneyimle dolu gözlerine baktı. İa, Gılgamış'a ölümsüzlüğün gerçek anlamının ruhani bir arayış olduğunu anlattı. Ona yaşamın geçici doğasını ve insanın ölümle yüzleşmesinin kaçınılmazlığını öğretti. Gılgamış, İa'nın öğretilerini kavramaya başladı ve gerçek ölümsüzlüğün insanlara bırakılan mirasla elde edebileceğini anladı. Bu miras, insanların kalplerinde ve hatıralarında yaşayacak olan değerli anılar ve başarılarla dolu olmalıydı. Bunun üzerine Gılgamış, Uruk'a döndü ve büyük bir saray inşa etti. Bu sarayda bilge kahinler ve şairler toplandı ve Sümerler, Akatlar ve diğer uygarlıklardan gelen hikayeler, destanlar ve şiirler yazıldı. Tanrı kral olma tutkusunun en belirgin belirtisi, kralı ölümsüzleştirecek sarayın inşa edilmesidir. İnsanlık tarih boyunca ölümsüzlük arayışıyla büyülendi. Ölümün karşısında durmanın ve sonsuz bir yaşama sahip olmanın hayallerini kurdu. Birçok efsane, mitoloji ve hikayede ölümsüzlük teması yer alırken, kralların da tanrı olma arzusu insanların bir arayışının bir yansımasıdır. Ölüm insanın en temel korkularından biridir. Yaşamın sona ermesi ve bilinmeyene doğru adım atmak insanların içinde bir endişe yaratır. Bu endişe ölümsüzlük arayışının temel motivasyonudur. İnsanlar fiziksel ve zihinsel ölümsüzlüğü elde edebilecekleri yolları keşfetmek için çeşitli yollara başvurmuşlardır. Antik çağlarda ölümsüzlük arayışı mitoloji ve efsanelerde büyük bir yer tutardı. Örneğin Yunan mitolojisinde tanrılar ölümsüz olarak kabul edilirken insanlar ölümlülüğe mahkum edilmiştir. Birçok kahraman tanrılarla ilişkileri sayesinde ölümsüzlüğe ulaşma amacıyla maceralara atılır. Bununla birlikte tanrılar bile ölümsüzlüğün sınırlarını sorgulamış ve kendi ölümlüklerinin farkına varmışlardır. Ölümsüzlük arayışı sadece mitolojiyle sınırlı değildir. Tarihte birçok medeniyet lideri ve kral tanrısal bir konuma yükselmek istemiştir. İmparatorlar, krallar ve hükümdarlar kendi krallıklarının sınırlarını aşarak ölümsüzlük imajı yaratmaya çalışmışlardır. Bu arayış insanların güç, iktidar ve sonsuzluk hayallerini yansıtır. Ölümsüzlüğün ve tanrısal gücün arayışı, insan doğasının bir parçasıdır. İnsanlar kendi kısıtlamalarını aşma ve sınırlarını zorlama arzusuyla birlikte var olurlar. Kralların tanrı olma arzusu da tehlikeli sonuçlar doğurabilir. İnsanın tanrısal güçlere sahip olması, egonun, baskınlığın aşırı bir şekilde büyümesine yol açabilir. Krallar gücü ellerine atmanın yanı sıra insanların hayatlarını kontrol etme ve yönlendirme yetkisine de sahip olmak isterler. Bu insan özgürlüğüne ve bireyselliğine zarar verir. Krallar genellikle narsist, psikopat veya paranoyak gibi kişilik bozukluklarına sahip olabilirler. Bu kişilik özellikleri kontrol arzusu, takıntı, kibir ve güç saplantısı, güç zehirlenmesi gibi davranışları tetikler. Krallar sürekli tehdit altında olduklarını hissedebilirler. Bu da savunma mekanizmalarını harekete geçirir ve kralları paranoya ve şiddete yatkın hale getirebilir. İnsanların biat etmesi, kralların sürekli olarak itaat eden bir ortamda bulunmaları, gerçekçi bir geri bildirim mekanizmasının olmamasına yol açar. Bu da kralların düşüncelerini ve kararlarını sorgulamadan tek taraflı olarak uygulamalarına, giderek de daha despotik bir yönetim tarzı benimsemelerine yol açabilir. İşte Tanrı kral olma aşaması, kralın egosunun geldiği son noktadır. İnsanların öz keşfi ve insanlığa hizmet etme yoluyla nasıl ölümsüzleşebileceklerini keşfedelim mi? İnsanın özünü keşfetmek, içsel yolculuğun bir parçasıdır ve kişinin kendi bilinç düzeyini arttırmasına, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Kendi içimize doğru bir yolculuk yaparsak,
Duygusal ve zihinsel engelleri aşabilir, korkuları yenip gerçek kimliğimizi keşfedebiliriz. Bu yolculuk kendimizi anlamak ve kabullenmek için önemli bir adımdır. Özümüzü keşfettiğimizde insanlığa hizmet etme potansiyelimizi de keşfederiz. Başkalarına yardım etmek, topluma katkıda bulunmak, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, insanın içsel tatminini arttırır ve ölümsüzlük duygusunu sağlar. İnsanlığa hizmet etmek, kendi varlığımızın anlamını ve etkisini genişletmemizi sağlar. Yani dostlar, sizler de insanlara ve hayvanlara, hatta bu gezegene hizmet ederek kendinizi yaptığınız iyiliklerle bu gezegende ölümsüzleştirebilirsiniz. İnsanlığa hizmet etmek birçok şekilde gerçekleşir. Gönüllü çalışmalar, hayır kuruluşlarına katkıda bulunmak, bilgi ve becerileri paylaşmak, toplumun daha iyi bir yer haline gelmesi için çaba harcamaktır. Ve yaptığınız her iyilikte sizin imzanız oldukça sizler de sonsuza kadar yaşarsınız. Videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.